Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü dün Maltepe'de, İstanbul Maltepe'de adalet mitingiyle 25. gününde noktalandı. Çok büyük bir katılım oldu. Herhalde CHP'nin yakın dönemde 7 yıldır partinin başında Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir toplantı, miting gerçekleştirmemişti. Ve çok önemli bir siyaseten herkes için ama Türkiye için özellikle de CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu için çok önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Zaten kendisi de dün konuşmasında bunun altını ısrarla çizdi. Gerçekten böyle ve Kemal Kılıçdaroğlu bir eşiği aştı. 7 yıl sonra ilk genel başkan olduğu kongreyi hatırlıyorum. O sırada Çalıştığım Haber kanalı adına canlı yorumlamıştım. Ardından bir kongre daha yaptı. Gandhi benzetmesiyle geldi Kılıçdaroğlu CHP'nin başına. İstediği gibi parti yönetimini belirledi, etti ama bir türlü başarılı olamadı. CHP'yi %25 oyun üzerine çıkaramadı. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ki sonra Cumhurbaşkanı oldu ve sonra tekrar partinin başına geçti. Erdoğan'a karşı mücadelesinde genellikle kaybeden taraf oldu. Genellikle Erdoğan'a karşı hep reaktif durumda olan bir muhalefet lideriydi. Ama adalet yürüyüşüyle beraber ilk defa onun aktif olduğunu ve Erdoğan'ın reaktif olduğunu görüyoruz. Ve onun aktifliğine karşı Erdoğan'ın geliştirdiği argümanların hemen hemen hiçbirisinin işe yaramadığını görüyoruz. Herhalde bunun yarattığı hayal kırıklığı ya da moral bozukluğunu yaşıyordur Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve muhtemelen bu hafta 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilecek olan, devlet eliyle hayata geçirilecek olan etkinliklerle bunun cevabını vermeye çalışacak. Bunları daha sonra ele alacağız. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 7 yılın sonunda Kılıçdaroğlu ilk kez ciddi bir şekilde Erdoğan'ı çok ciddi bir şekilde zorladı. Aslında son referandumda bunun işaretleri çok ciddi bir şekilde vardı. Bu referandumun esas galibinin Erdoğan olmadığı bu yürüyüşte de ortaya çıktı. Bu yürüyüşü ve mitingi aslında referandumun bir devamı olarak görebiliriz. Ve Kılıçdaroğlu'nun referandum sürecinde büyük ölçüde benimsediği, yer yer aksatarak da olsa benimsediği pozisyonu adalet yürüyüşünde çok daha güçlü bir şekilde koruduğunu ve daha etkili olduğunu gördük. Bu da nedir? Her ne kadar ana muhalefet lideri olsa da ülkede Erdoğan ve onun iktidarından rahatsız olan kesimlerin hepsinin bir şekilde taleplerini, beklentilerini karşılayabilecek bir nevi partiler üstü bir pozisyon almak. Referandum sırasında hatırlanacaktır. Parti amblemi ve adını kullanmadan bir kampanya yaptı. Büyük ölçüde de etkili oldu bence. Şimdi de aynı şey oldu. Referandumda slogan hayırdı. Şimdiki slogan adaletti. Hak, hukuk, adalet ya da tek başına adalet. Ve şunu net bir şekilde gördük ki CHP şu anda ülkeyi 15 yıldır yöneten ve özellikle son birkaç yıldır tek kişinin yönetimi şeklinde seyreden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından memnun olmayan kesimlerin, içeride ve dışarıda, memnun olmayan kesimlerin dikkate aldığı bir parti ve Kılıçdaroğlu da dikkate aldığı bir lider oldu. Yakın bir zamana kadar halbuki Türkiye'de ve dışarıda, Türkiye hakkında yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin en temel sorununun muhalefet yokluğu olduğu söylenirdi. Artık herhalde bir müddet bu önerme kullanılmayacak. Çünkü bu 25 gün süren yürüyüşte herkesi şaşırtan, şaşırmadım diyen varsa yanılıyordur. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de şaşırdığını tahmin ediyorum. Onun kurmaylarının da şaşırdığını tahmin ediyorum. Bir olay gerçekleşti. Bundan en çok şaşıran da tabii ki siyasi iktidarın sahipleri ve ona destek veren kesimlerdi. Referandum sürecinde hayır kampanyasını terörle ilişkilendirme yaklaşımı
tutmamıştı. Bu sefer de benzer bir şey denendi, tutmadı. Çünkü adalet gerçekten tüm Türkiye'de en çok ihtiyacı hissedilen, en acil olarak ihtiyacı hissedilen bir konu ve Türkiye'de artık adliyeye güven iyice yerlerde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en son G20 zirvesi sırasında sorulan sorularda herkes hakkında onlar mahkemededir. Gazeteciler için, insan hakları savunucuları için, siyasetçiler için mahkemeler cevabını verir dedi ama onlar hakkında özellikle Selahattin Demirtaş hakkında terörist gibi tanımlamalar yaparak bir şekilde kendisi yargı olmadan infazı yaptı ve ama onu dinleyen hiç kimse herhalde onun Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargı olduğu iddiasına inanmamıştır. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren kesimlerin de inandığını açıkçası sanmıyorum. Şu anda Türkiye'de dün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da belirttiği gibi gerçekten yargının bağımsızlığı konusunda Türkiye çok ciddi bir şekilde gerilemiş durumda. Yargıç ve savcıların bağımsız bir şekilde özgür iradeleriyle tamamen evrensel hukuk ilkelerine uyarak hareket ettiklerini söylemek Türkiye'de çok mümkün değil. Dolayısıyla bu adalet meselesini öne çıkartarak Kılıçdaroğlu gerçekten sadece adalet meselesini alarak bunun dışında hiçbir sloganın kullanılmasına, atılmasına izin vermeyerek Türk bayrağı dışında bayrak pankart açılmasına izin vermeyerek gerçekten bir mucizevi bir şey gerçekleştirdi. Tabii bundan sonra bunun nasıl gideceği sorusu var. Herkes bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Buraya kadar iyi güzel ama bundan sonra ne olacak? Bunu sürdürebilecek mi diyor. Tamam doğru ancak bunun olmuş olması bile bu 25 günlük yürüyüş ve dünkü miting başlı başına üzerinde konuşulması, değerlendirilmesi gereken bir Türk siyasi tarihinde ki ben gazeteci olarak bunu 32 yıldır gazeteci olarak bunu takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten önemli bir nokta oldu. Bunun başlı başına değerlendirilmesi lazım. Burada Kılıçdaroğlu artık 7 yıl sonra artık bir siyasi lider olarak kendini göstermeye başladı. Geç kalmış bir şey ama şu anda gerçekten riskli bir şey yaptı. Bu yürüyüş şu ya da bu şekilde yarım kalabilirdi, başarısız olabilirdi, katılım düşük olabilirdi, provoke edilebilirdi, şu olurdu, bu olurdu. Yürüyüşün içerisinden bir takım insanlar sorun çıkartabilirdi. Yürüyüşün dışarısından bir takım sorunlar gelebilirdi. Hiçbirisi olmadı. Bu başlı başına burada çok kişinin güvenlik güçleri de dahil olmak üzere çok kişinin katkısı var doğru. Ama burada birinci derecede burada bir başarı söz konusuysa ki söz konusu burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısını kabul etmek lazım. Tabii ki kurmayları vardır, tabii ki danışmanları vardır vesaire ama bizim gördüğümüz kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Peki bunu nasıl becerdi? 7 yıldır yapamadığı şeyi nasıl yaptı? Burada tabii ki kendi becerisinden çok aslında bence Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi ve partisini ve siyasi iktidarı özellikle son 4-5 yılda getirdiği noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erdoğan iktidarı tek elinde alarak, tek adam olarak yalnızlaşıyor. Bunu defalarca söyledim. Alanı kimseye, hatta kendi partisinden insanlara bile siyaset alanı tanımayarak, meclisi işlevsizleştirerek vesaire birçok başka alanlar, örneğin bu son olayda olduğu gibi sokağın açılmasına neden oluyor. Erdoğan kendi iktidarını iyice kişiselleştirerek yakın çevresinde özgür ağırlığı olan güçlü isimlere izin vermeyerek, bu isimler biliniyor, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan hatta daha Refah Partisi ve Fazilet Partisi içerisindeki yenilikçi hareketten itibaren var olan isimlerin neredeyse hiçbirisi artık şu anda iktidarda önemli yerlerde değiller. Ve müttefiklerini değişik dönemlerde ittifak kurduğu kesimlerin hemen hemen hepsiyle kanlı bıçaklı olmuş durumda. Hepsini dışlamış durumda.
şu anda cezaevleri geçmişte Erdoğan'a açık ve net destek vermiş farklı kesimlerden insanlarla dolu. Ve başkaları da kim bilir yoldadır. Böyle bir ortamda şu anda baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibine bakıyoruz, yakın ekibine bakıyoruz. Eski dönemdeki ekibiyle kıyaslanmayacak ölçüde düşük seviyeli bir ekiple karşı karşıyayız. Hükümet ve parti grubuna bakıyoruz, Bakanlar Kurulu'na ve diğer isimlere bakıyoruz. Geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde zayıf bir ekip ve dışarıdan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren kişi, kurumlara bakıyoruz. Mesela MHP diyemeyeceğim, Devlet Bahçeli, MHP yönetimi, artı Doğu Perinçek, artı Sedat Peker, isimler böyle devam ediyor. Bu hareketi çok yakından izleyen birisi olarak, bu isimlerin desteğiyle yol alan bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir 5 yıl önce vesaire bu partinin en sıradan üyeleri tarafından bile asla tasavvur edilemeyeceğini söyleyebilirim. Bu gelinen nokta gerçekten işler acısı bir nokta ve bu gelinen nokta aslında Kılıçdaroğlu'nun ve her türlü muhalefetin önünü sonuna kadar açıyor. Ve burada işte bir adalet mefhumunu merkeze alarak Kılıçdaroğlu gerçekten aslında alanı daralttığını sanan Erdoğan'ın açtığı geniş bir muhalefet alanı içerisinde Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gerçekten bir inisiyatif aldı. Şimdi bu yürüyüşün katılanları kadar katılmayanları da önemli. Mesela demin adını andım, Doğu Perinçek, Vatan Partisi yürüyüşü AKP'den daha fazla bir şekilde terörle eşleştirdi. Bu Kılıçdaroğlu'nun en büyük kazanımlarından birisidir. Benzer bir şekilde Vatan Partisi çizgisine yakın olan Ümit Kocasakal, Metin Feyzioğlu gibi ulusalcı kimlikleriyle öne çıkan faşizan kişiler yürüyüşten Feyzioğlu çok net açıklama yapmadı ama Ümit Kocasakal net bir şekilde yürüyüşün bölücülük vesaire Atatürk karşıtlığıyla suçladı yürüyüşe katılanların bir kısmını. Bu kişilerin de katılmaması Kılıçdaroğlu'nun elini çok ciddi bir şekilde rahatlattı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de yaşanan hak ihlalleri konusunda yeterince aktif olamamasının önündeki en büyük engellerden birisi parti tabanında ve kadrolarında belli bir etkisi hep olan bu ulusalcı çizgiydi. Yani bir takım özellikle Kürt meselesinde bir takım çıkışlar yaparsa bu kesimlerin kendisini zor durumda bırakacağını düşünüyordu. Ama bu kesimler çok ona bir iyilik yaptılar, yürüyüşe katılmadılar. Bu derece başarılı olan bir yürüyüşe katılmayarak, bu yürüyüşü kötüleyerek Kılıçdaroğlu'nu rahatlattılar. Bu kişilerin katılması durumunda herhalde yürüyüşe bir takım insanlar katıldı böyle, onlara benzeyen. Bunların da katılması durumunda yürüyüş biraz daha zorlanabilirdi yürüyüş. Onların katılmaması gerçekten Kılıçdaroğlu'nu çok ciddi bir şekilde rahatlattığını düşünüyorum ve artık açtığı önemli eşiklerden birisi artık bu ulusalcı refleks, ulusalcı tepki, reaksiyon ürküntüsünden de herhalde kurtulmuştur. Çünkü ulusalcılar böyle CHP tarihinde bu kadar önemli olan, bu kadar haklılık noktasında olan bir yürüyüşe bile tahammül edemeyen insanların herhalde artık bundan sonra Kılıçdaroğlu'na söyleyebilecek çok fazla şeyi olmayacaktır. Bunların bazıları biliyoruz ki zaten CHP'de Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı, pasifliği üzerinden partinin yönetimini kazanmayı düşünüyorlardı. Bunun da artık ortadan kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan parti içerisinden olup parti dışarısından bir kenarda bekleyip Kılıçdaroğlu başarısızlığı iyice kesinleşince partinin dışına paraşütle kurtarıcı olarak gelmeyi düşünen barocular tasfiye oldu. Artık CHP üzerinde herhalde bir hak iddia edemezler. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmış isimler de, aday olmuş ya da onu sert bir şekilde eleştirmiş isimler de
mesela Muharrem İnce, Selin Sayek-Böke gibi isimler, Fikri Sağlar, bunların hepsinin de ilk günden itibaren yürüyüşte aktif bir şekilde yer aldıklarını gördük. Bu da parti içerisindeki tartışmaları ve liderlik gerilimini büyük ölçüde ortadan kaldırdı ve bu anlamda da Kılıçdaroğlu zaten muhtemelen yapılacak olan kongrede kazanması yine garanti gibiydi. Ama bu yürüyüşten sonra artık herhalde çok daha net bir şekilde önü açıktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyasi olarak da önü açık oldu. Mesela HDP meselesi hep şeytanileştirildi. CHP'nin HDP ile yan yana durması ihtimali hep bir kötü bir şey, kriminal bir şey olarak gösterildi. Kısa bir sürede olsa HDP'liler de bu yürüyüşe katıldılar, yan yana fotoğraf verdiler ve hiç de dünyanın sonu olmadı. Artık bunu da çok net bir şekilde artık CHP, Kürt meselesinde ve başka konularda çok daha rahat bir şekilde hareket edebilecek hale geldi diye düşünüyorum. Tekrar şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nun başarısı olduğu kadar ve belki de ondan daha çok Erdoğan'ın başarısızlığıdır. Erdoğan'ın iktidarı tekelleştirme konusunda attığı her adımın aslında elinden iktidarın kaymasına yol açtığını ve muhalefeti güçlendirdiğini bize gösteriyor. Tabii ki bu bir hafta içerisinde 15 Temmuz kapsamında yapılacak olan kitlesel toplumsal hareketlerle bir şekilde bu adalet yürüyüşüne cevap verilmek istenecek. Ancak tekrar vurgulamakta yarar var. Adalet kavramının karşısına demokrasiyi çıkartarak, yani bu 15 Temmuz bağlamında demokrasiyi çıkartarak aslında yanlış bir şey yapılıyor. Bunu da herhalde göreceklerdir. Çünkü adaletin başından itibaren 25 gün boyunca adalet talebinin karşısına siyasi iktidarın en üstünde isimleri Türkiye'de adalet diye bir sorunun olmadığını söyleyemediler. Bu çok net bir şekilde karşımızda duruyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun en fazla gücünü aldığı yer budur. Adalet kavramı üzerinden bunu yaparak siyasi iktidarı gerçekten köşeye sıkıştırdığını söyleyebiliriz. Şimdi adalet yok ama demokrasi var. Demokrasiyi korumamız lazım gibi bir argüman olamayacağı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yürüyüşte ve yürüyüşün sonunda mitingde dile getirilen ve toplumun geniş kesimleri tarafından büyük şekilde tasvip edilen talepleri ciddiye alması gerekiyor. Aksi takdirde basın özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne yönelik hak ihlalleri devam ederse, hak ve özgürlükler mücadelesi veren kişilere yönelik ihlaller devam ederse, KHK'larla işlerinden atılan binlerce kişinin hak arama yolları tıkanmaya devam ederse, bu sürdürülebilir bir iktidar olmayacaktır ve bu durum CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önünü ciddi bir şekilde aşacaktır. Evet, Kılıçdaroğlu 7 yıl sonunda bir şekilde liderlik anlamında çok ciddi bir adım attı. Kilometrelerce yürüyerek ve biliyorsunuz rakamları valiliğin tabiriyle 175 bin kişiye hitap ederek diyelim ki valiliğin bunu apar topar böyle bir tweet atmasının da bu olayın ne kadar ciddi olduğunu bize gösteriyor. Kaldı ki bir yerden sonra miting alanında 175 bin mi yoksa 1 milyon 750 bin kişinin mi olduğunu bir yerden sonra anlamı yok. O görüntü başlı başına yeterli ve o görüntüden siyasi iktidarın ürktüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Bunun karşısına daha kalabalık çıkartmak ya da Maltepe mitingi sırasında bir televizyon kanalının yaptığı gibi Tayyip Erdoğan'ın daha önceki bir mitingini koyarak mücadele etmek, siyasi iktidarın böyle cevaplar vermesinin sorunu çözeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Buradaki sorun adalet talebinin son derece ciddi olmasıdır ve bu talebin gerçekten muhafazakar kesimin de AKP'ye oy veren kesimlerin de ciddi bir şekilde kabul ettiği haklı talepler olmasıdır. Bu taleplere
cevap vermediği müddetçe ülkenin hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin garanti altında alındığı bir hukuk devleti olarak yeniden inşası olmadığı müddetçe Türkiye'de adalet ve benzer sloganlarla yapılacak muhalefetin önü sonuna kadar açık gözüküyor. Eğer gerçekten bunlara cevap verilmek isteniyorsa, bu muhalefete karşı iktidar korunmak isteniyorsa yapılabilecek tek şey Türkiye'de tekrar demokrasiyi güçlendirmek, tekrar düştüğü yerden ayağa kaldırmak, temel hak ve özgürlükleri tartışmasız bir şekilde garanti altına almak, basın özgürlüğünü garanti altına almak, haksız yere içeride tutulan kişileri serbest bırakılmasının önünü açmaktır. Bunların yapılması durumunda ancak muhalefete cevap verilebilir. Şu aşamada bu 25 günün sonunda adalet yürüyüşü ve adalet mitinginin ardından şu aşamada muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında muhalefet gerçekten ciddi bir inisiyatif almış durumda. Bundan sonra buna verilecek olan cevap daha fazla kişiyi gözaltına almak, daha fazla siyasetçiyi etkisizleştirmek olursa muhalefet daha da güçlenir. Bu dünkü mitingde en fazla vurguladığı şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesaretti. Bu cesaretin insanlar tarafından rahatsız olan, iktidardan rahatsız olan insanlar tarafından bir korku eşiğinde aşılmış olduğunu bize gösterdi bu yürüyüş ve bu miting. Dolayısıyla artık insanları korkutarak iktidarın devamını sağlama seçeneği iyice rafa kalkmak üzere demek lazım. Bu yürüyüşe ve benzeri eleştirilere verilebilecek yegane cevap demokrasiyi, eleştirileri ciddiye alıp yanlışlardan dönülmek, tekrar ülkede hukuk devletini tesis etmek olur. Onun dışında yapılacak adımlar, atılacak adımlar, verilecek cevapların hepsinin muhalefeti ve Kılıçdaroğlu dolayısıyla daha da fazla güçlendireceği kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu akşam saat 20'de Sedat Pişirici yönetiminde yürüyüşü ve mitingi değişik aşamalarında yerinde izlemiş olan 3 gazeteci arkadaşımız Banu Güven, Mirgün Cabas ve Kemal Can, Sedat Pişirici ile beraber bu yürüyüşü bu stüdyoda değerlendirecekler. Onu da duyurmuş olayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.